3 çocuğu ve torunlarının şehadet haberini aldığında ilk cümlesi Filistin, Kudüs, Mescid-i Aksa ve şehadet olmuştu. أننا نريد أن يرحل هذا الاحتلال عن أرضنا وعن قدسنا. Hamas lideri İsmail Haniye kendisine yönelik düzenlenen onlarca suikast girişiminin sonuncusunda şehit oldu. İşgal devletini tanımayı reddetti ve her zaman işgale karşı direniş çağrısında bulundu. Birçok kez hapse girdi. Siyasi arenada görünmeye başladığında birçok kez canına kastedilen saldırıların hedefi oldu ve 31 Temmuz sabahında İran'ın başkenti Tahran'da İsrail suikastına kurban gitti. İsmail Haniye, 1962 yılında Gazze sahilindeki Şati mülteci kampında İsrail işgalinin en yoğun olduğu dönemde zor insani ve ekonomik koşullar altında dünyaya geldi. Ailesi İsrail işgalinden etkilenerek Ashkelon'daki evinden kovulmuş, yerinden edilmişti. Haniye pek çok Filistinli çocuk gibi gözünü işgal, baskı ve zulme açtı. Çocukluk yaşlarında Kur'an-ı Kerim öğrenmeye başladı. Eğitimine Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı okullarında devam etti. Gazze İslam Üniversitesi'nde Arap Dili ve Edebiyatı alanında lisans eğitimini tamamladı. Üniversite yıllarında hem akademik başarısıyla hem de liderlik yetenekleriyle öne çıktı. Öğrenci hareketlerinde aktif rol aldı ve öğrenci başkanlığı görevini üstlendi. 1980'lerin sonlarında Hamas'ın kurulmasıyla birlikte hareketin saflarına katıldı. Üniversite yıllarında Hamas hareketinin öğrenci çalışmalarına liderlik etti. Birinci İntifada sırasında sokaklarda direnişe katıldı. 1987 yılında üniversiteden mezun olduğunda İsrail tarafından defalarca tutuklandı. İşgal hapishanelerinde yıllarını geçirdi. 1989 yılında Hamas'a üye olma suçuyla tutuklanıp 3 yıl hapis yattıktan sonra 17 Aralık 1992'de 400'ün üzerinde siyasi aktivistle birlikte Lübnan'ın güneyindeki Merzej Zuhur bölgesine sürgün edildi. 1993'te Oslo Anlaşması'nın imzalanmasının ardından Gazze'ye dönen Haniye, Gazze İslam Üniversitesi'nde dekan olarak göreve başladı. Bu dönemde Hamas'ın kurucu lideri Şeyh Ahmet Yasin, İsrail hapishanelerinden özgürlüğüne kavuştuktan sonra yakın çalışma arkadaşı oldu ve onun özel kale müdürü olarak hareketin yönetiminde etkili bir rol üstlendi. Mossad'ın radarına girmesi uzun sürmedi. Hamas'taki aktif rolüyle ana hedeflerden biriydi artık. İsrail'in Gazze saldırılarında evi defalarca hedef alındı. Peş peşe suikast girişimlerinden hayatta kalarak kurtuldu. Takvim yaprakları 2003'ü gösterirken Gazze'deki evine yine bomba yağdı. Şeyh Ahmet Yasin'le birlikte binadan yaralı olarak çıktı. 6 ay sonra sabah namazı çıkışı camiden ayrılırken suikaste uğrayan Ahmet Yasin'i şehadete uğurladı. Hamas'ın liderlerine Abdülaziz Er-Rantisi geldi. Ancak o da 2004 yılında suikaste uğradı. Bu suikastlerden sonra Hamas, liderlerinin isimlerini gizli tutmaya ve varlıklarını korumaya karar verdi. Şeyh Ahmet Yasin'in şehit edilmesinin ardından Hamas'ın önde gelen figürlerinden biri haline gelen Haniye, mütevazi yaşamı, entelektüel kapasitesi ve samimiyetiyle dikkat çekiyordu. O da birçok Filistinli gibi gençliğinin baharında İsrail zindanlarıyla tanışmış, kendi topraklarında yaşanan zulmü doğrudan tecrübe etmişti. İşgalci İsrail'in zorla sürdüğü, evlerini yıktığı, zulmettiği Filistin'de onlarca yıl her çocuğun içinde yanan ateş Haniye'de kor olup tutuşmuştu. İşgal güçlerinin Gazze'den çekilmesinin ardından 2006 yılında Amerikan yönetimi dahil bütün dünyanın açık ve objektif seçim olarak ilan ettiği son Filistin seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu kazanarak başbakan oldu. Ancak seçim sonuçlarının ardından Gazze uygulanan ve bugüne kadar devam eden İsrail ablukası bölgeyi ve hükümeti daha da zor şartlara soktu. Fotoğrafta İsmail Haniye, Ocak 2006'da başbakanlık görevini üstlendikten sonra yaptığı ilk yurt dışı gezisinin ardından Gazze'ye dönmesine izin verilmesi için refah geçiş kapısında bekliyor. Tarihler 20 Ekim 2006'yı gösterdiğinde başbakanlık görevi sırasında Cuma hutbesini Şati kampında bir camide verdikten sonra Gazze şeridinin merkezindeki Nuseyrat kampının sokaklarında suikast girişimine maruz kaldı ve sağ kurtuldu. Yine 2006 yılında Başbakan İsmail Haniye'ye refah sınırı kapısından Gazze'ye girerken suikast girişimi düzenlendi. Haniye'nin koruması hayatını kaybederken oğlu ve eşi dahil 5 kişi yaralandı. 14 Haziran 2007'de Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Haniye'yi başbakanlık görevinden azletti ve bu olay Hamas ve Fethi hareketi arasında anlaşmazlıkları beraberinde getirdi. Haniye, Filistin yönetimiyle ulusal uzlaşıya kapı açmaya özen gösterdi ve ulusal birliği sağlamak amacıyla istifa edip hükümetin başkanlığından feragat etti. 2007'den 2017'ye kadar Gazze şeridinde Hamas'ın liderliğini üstlendi. 2012 Ocak ayında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında dönemin Filistin hükümetinin başbakanı Haniye'yi davet etti.
İsrail 2014 yılında Gazze'ye yönelik saldırıları sırasında İsmail Haniye'nin evini bombaladı. 6 Mayıs 2017'de görevini Yahya Sinvar'a devrederek Halit Meşal'in yerine Hamas'ın siyasi büro başkanlığına seçildi. 31 Ocak 2018'de Amerikan Dışişleri Bakanlığı Haniye'nin adını terör listelerine dahil etti. Bu karar Washington'la Filistinliler arasında dönemin Amerika Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı nedeniyle gergin olduğu bir dönemde geldi. Hamas, Haniye döneminde İsrail'e karşı siyasetini ve vizyonunu geliştirdi. Haniye öncülüğünde 2021'de Kudüs Kılıcı ve şu an devam etmekte olan Aksa Tufanı gibi birçok önemli operasyon düzenlendi. İsrail işgaline karşı direnişin savunulmasını ve Filistin topraklarının tamamen kurtarılmasını hedefleyen Hamas'ın önde gelen liderlerinden biri oldu. Gazze şeridine yönelik tekrar eden saldırılar ve süren abluk altında zor dönemlerde Hamas'ı yönetti. Filistin'in sadece Filistin'den ibaret olmadığını, İslamiyet'in bir kalesi hükmü taşıdığını, İslam ülkelerini anlatma çabasıyla konuşmalar yaptı, temaslar gerçekleştirdi. Tüm zorluklara rağmen Hamas'ın siyasi bir güç olarak konumunu pekiştirdi. Gazze'deki altyapı olanakları ve hizmetlerin geliştirilmesi noktalarında başarılar elde etti. Ayrıca Hamas'ın Arap ve İslam dünyasındaki birçok ülkeyle ilişkilerini genişletmesi Haniye'nin en önemli başarılarından biriydi. İşgalci İsrail'in 7 Ekim'de Gazze şeridinde başlattığı acımasız saldırılar sırasında savaş uçakları İsmail Haniye'nin sahil kampındaki evini bombaladı. 10 Kasım 2023'te Haniye'nin torunu, İsrail'in Gazze'de yerinden edilen insanları barındıran bir okulu bombalaması sonucu şehit oldu. 1 Nisan 2024'te İsrail polisi Haniye'nin kız kardeşlerinden birini Hamas üyeleriyle iletişim kurmakla suçlayarak tutukladı. Ramazan bayramının ilk gününde de İsrail, 13 çocuk babası olan Haniye'nin 3 oğlunu 5 torunuyla birlikte bayram ziyaretine gittikleri bir araçta suikast düzenleyerek katletti. Haniye, Katar'ın başkenti Doha'da Filistinli yaralıları ziyaret ettiği sırada bu acı haberi almıştı. Çocuklarının Gazze'yi terk etmediğini, Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın kurtuluşu yolunda hayatlarını feda ettiğini söyledi. 31 Temmuz sabahında Hamas lideri İsmail Haniye, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu sırada suikasta uğrayarak şehit oldu. Haniye'nin Gazze'deki mülteci kamplarından liderliğe uzanan 61 yıllık hayatı sadece Filistin halkı için değil, tüm Müslümanların davası için mücadelelerle geçti. Nahnu kavmun na'saqul mevt kema ya'saqu a'da'una al-hayah. Na'saqu ash-shahada